Herkese merhaba. Yeşil Düş Atölyesi'ne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Bugün eskiden beri en yaygın dekoratif salon süs bitkilerinden olan ve ihmallere çok dayanıklı olan kauçuk ağacından, namı diğer Ficus elastica'dan bahsedeceğiz. Kauçuk ağacının ana vatanı Kuzeydoğu Hindistan, Nepal, Çin'in Yunan bölgesi, Malezya ve Endonezya sayılabilir. 40 metre kadar yüksekliğinde çok kalın gövdeli ağaçtır. Dallarından kökler toprağa uzayarak toprak içinde ilerler. Kökler zamanla kalınlaşır. Dallar birçok uzun, sağlam köklerle toprağa bağlanır. Yapraklar küçük fidanlarda ve genç ağaçlarda çok büyüktür. 45 cm uzun, 18 cm genişliğinde olabiliyor. Ağaç büyüyüp yaşlandıkça daha da küçük yapraklar verir. En yaygın kültivarı Ficus elastica robusta'tır. Yaprakları güneşe kızılımsı, bordoya çalar renklerde olup tam olgunlaştıktan 1-2 ay sonra rengi yavaş yavaş yeşile döner. Yaprakları beyazlı ve alacalı olan birkaç farklı kültivarı türetilmiştir. Örneğin variegata, tineke ve belize alacalı kauçukların bakımları normal kauçuklarla aynıdır. Sadece bunlar kış soğuklarına daha dayanıksızdır ve mutlaka güneş alabilmelidirler. Yoksa gelişimleri iyi olmaz. Peki evlerde kauçuk nasıl yetiştirilir? Evlerde her türlü ihmali ve son derece yanlış bakıma rağmen kauçuk en dayanıklı ev bitkilerinden biridir. Ne kadar kötüleşse de kolay kolay ölmez. Kauçukların gelişmesini mümkün kılan ve hızlandıran iki temel etken vardır. Biri yüksek havadar ortam, diğeri ise yaprakların güneşten ısınmasıdır. Bu sayede kışın çok serin odalarda bile gelişmeye devam ederler. Güneşin yaprakları ısıtması Kasım'dan Mayıs'a kadar günün her saatinde direkt olsa da hiçbir zararı yoktur. Aksine faydası büyüktür. Haziran-Ekim ayları arasında ise sadece öğle vakti tepe güneşini direkt almamalı. Yaz boyunca akşamları ıslak bezle silerek, su fısfıslayarak ya da eğer dışarıda tutuyorsanız su sıkıp yıkayarak günün ısı birikimini gidermeniz gelişimini daha da hızlandırır. Yalnız iç mekanlarda ortamda hava hareketleri yoksa yaprakları sadece ıslak bezle silmenizi tavsiye ederim. Su fısfıslamayın. Zira hara hava hareketlerinden yoksun mekanlarda ıslaklık yapraklara zarar vermektedir. Yapraklarını parlatmanın 3 yolu vardır. En kolayı çiçeklerde satılan yaprak parlatıcı spreyleri kullanmaktır. Ancak bunları tavsiye etmem. Uzun süreli kullanımlarda zarar gösterebilir. İkincisi ise bebe yağı. Bir yaprağın mini bir damlasını parmağınızla her yerine yayabilirsiniz. Üçüncü yolu ise muz kabuğunu elinizde sıkıp ezerek yapraklara sürmektir. Bu da yaprakların parlamasını sağlamaktadır. Topraktaki hatanız kauçuk köklerine zarar verebilir. Kauçuk büyüdükçe yaprakları da ağırlaşır. Saksı toprak değiştirdiğinizde mutlaka toprağını sıkıştırmak zorundasınız ki dik durabilsin. Ancak köklerin sıkışık ortamda kalması ya kökleri çürütür ya da gelişimini yavaşlatır. Bunun için mutlaka toprağını ponza taşı ile karıştırmalısınız. 1/4 oranında ponza taşı koymanızı öneririm. Yazın yeterince havadar ise bulunduğu yer ve sıcak rüzgarları bol bol alıyorsa siz de sık sık sulayabilirsiniz. Toprağın üst yüzeyinin ıslaklığı gittiğinde tekrar sulayın. Diğer durumlarda toprak üst yüzeyi elinize ıslatmadan eşelenebilecek, ufalanabilecek hale gelmedikçe sulama zamanı gelmemiş demektir. Bu ölçülerin dışında hareket etmek kauçuğa zararlı olabilir. Su miktarı ise saksının alt deliklerinden su çıkacak kadar çok olmalıdır. Sulama suyu ortam ısısına göre çok soğuk olmamalı. Eğer suyunuz çok kireçli ise birkaç gün bekletip tortusunun dibe çökmesini beklemelisiniz. Direkt taze musluk suyu kullanmanız kauçuğunuza zarar verebilir. Bitki besini kullanırken genel kullanım amaçlı bitki besinleri, yaprak amaçlı bitki besinleri ve orkide besinleri uygundur. Bütün yıl sadece ayda bir defa vermelisiniz. 3 ayda bir banyoya götürüp toprak yıkaması yapmalısınız. Kışın kauçuğunuz sıcak, havasız ve güneşsiz ya da çok serin ve güneşsiz bir yerde duruyorsa kış boyu hiç besin vermemelisiniz. Çünkü gelişim faaliyetleri durmuştur. Sulamayı sadece toprak tamamen kupkuru oldukça yapmalısınız. Bırakın dinlensin. 2 yılda bir
ya da ne zaman kökler saksıya sığmaz derece çoğalırsa o zaman saksı ve toprak değişimi yapmalısınız. Kauçuk gereğinden büyük saksılara dikilmemeli. Saksı büyüklüğü daima köklerin zor sığacağı yeterlilikte olmalıdır. Kauçuk yılda birkaç kez dinlenmeye çekilir. Bu sırada güç topluyordur. Bunu kırmızı uçlarının gelişiminin durmasından anlayabilirsiniz. Dinlenmeleri ne zaman olursa olsun o zaman da budama yapmanızda sakınca yok. Çok keskin ve steril aletlerle budama yapmalısınız. Keserken düz kesmelisiniz. Yaralanmalar olursa hastalık gelişir. Kesik yerlere mum, macun filan sürmeyin. Her deneyen kişi çürüme başladığından şikayet ediyor. Önce yere gazete kağıtlarını serin, saksıyı yan yatırın, istediğiniz gibi budayın. Kesik yerlerden süt akacak. Soğuk suda ıslattığınız temiz bezle silerek süt akımını durana kadar yerde yatıyor halde bekletin. Evlerde kauçuklara en zarar verici parazit örümcek bitlerdir. Taze yapraklarda ve kırmızı uçlarda müthiş bir hızla çoğalırlar. Kurtulmak ise gayet basittir. Ortaya çıktıklarında ıslak bezle silmelisiniz. Bunu her gün bir hafta boyunca devam ettirin. Böylelikle yok olabilirler. Aslında haftada bir, özellikle en yeni yaprakları ve sivri ucu ıslak temiz bezle temizlerseniz hiç barınamazlar. Bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde kauçuğunuz daha güzelleşecek ve daha iyi gelişecektir. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşça kalın.